2023'te yayınlanan Shrinking, terapi odaklı dizinin Jason Segel'ın hayalperest Jimmy Lairden'ı ve Harrison Ford'un huysuz Paul Rhodes'unu bir araya getirmenin yeniliği hakkında olduğunu düşünüyordu. Ancak dizinin 3. sezonu 28 Ocak 2026'da başladığında bu iki karakterin etrafında genelde televizyonlarda gördüğümüz aşırı ilgili bir arkadaş grubu yer alıyor. Yine de bu tür dizilerin en iyileri gibi Shrinking izleyicilerine gerçek görünmesini ve ulaşılabilir kılmasını başarıyor. Bu şekilde dizi, ana karakterlerin mesleğinin nihai hedefini yansıtıyor. Hayatta neşe ve üzüntünün kaçınılmaz çatışmasını yaşarken dayanabilecek bağlar kurmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Elbette Ford bir ikon ve sezon, onun Michael J. Fox ile Jerry isimli başka bir ikonu paylaştığı sahneyle başlıyor. Yakın zamanda Parkinson hastalığı teşhisi konan Paul ve Jerry, bu zorlukla nasıl başa çıktıklarını paylaşıyor. Bu derinlemesine bir anlatım ve sadece Fox'a mı gerçekte, teşhis sonrası yaşamın sürdüğünün en büyük kanıtı olduğu için değil. Fakat Shrinking bu duruma çok da derinlemesine girmiyor, insanların beklediği gibi. Bu dizinin başlangıcından bu zamana karakterlerin yaşadığı birçok büyük değişiklikten yalnızca biri. Değişim sezonda sürekli bir tema olarak ortaya çıkıyor. Ama 1. sezondan farklı olarak gelen değişikliklerin izleyicilere o kadar hoş gelmeyeceğini belirtmek gerek. Dizi, karanlık zamanların sonsuza dek sürmeyeceği mesajıyla başlamıştı. Ama ne yazık ki parlak anlarında kalıcı olmadığını hatırlatarak sona eriyor ve bunun da sorun olmadığını vurguluyor. Shrinking 3. sezon, karakterlerin bulundukları yerden aile olma yolculuklarını güçlendiriyor. 3. sezonun kesinliği hala belirsiz. Ancak ortak yaratıcılardan Bill Lawrence'a göre bu muhtemelen son sezon. İlk bölümde daha geniş bir grup, Shrink'in halyanlarının sonsuza dek kalmasını isteme ihtimaliyle bir araya geliyor. Bu dostlar, iş arkadaşları ve komşulardan oluşan grup, güçlü bir aile bağında birleşiyorlar. Jimmy'nin eşiyle kaza yapan sarhoş sürücü, Brett Goldstein tarafından canlandırılan karakter bile onlarla birlikte bir yer buluyor. Başlangıçta harika bir sahne, Jimmy'nin kızı Alice Laird için önemli bir anında onların bir araya geldiğini gösteriyor. Diziye göre Alice, annesinin ölümünden sonra Jimmy'nin boşluğunda komşuları Liz ve Derek ile yaşıyordu. 3. sezonun başında hepsi ona olan sevgi ve destekleriyle birleşmiş durumdalar. Jimmy'nin meslektaşı Gabby, en yakın arkadaşı Brian, Brian'ın partneri Charlie, Paul ve Paul'un doktor olan kız arkadaşı Julie de onun yanındalar. Her lise son sınıf öğrencisi gibi Alice önce bunu utanç verici buluyor. Ancak Maxwell'in performansındaki ince detaylar bunun onun için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Jeff Daniels, sezon ilerledikçe Shrinking'e katıldığında sürpriz karakterinin grupta oluşturduğu bağların ne kadar değerli olduğunu pekiştiriyor. Jimmy'nin dizideki yolculuğu, eşinin kaybının üstesinden gelmek ve hayatta yeniden neşe bulmakla ilgili. Ancak bunu başardıkça karşısında bekleyen değişiklikler bu yenilenen dengeyi tehdit ediyor. Tıpkı Paul ve Gabby'nin hastalarına söyledikleri gibi, ilerlemek, yolda elde edilenleri kaybetmek anlamına gelmemeli. 3. sezon boyunca dizi her zamanki gibi komik kalırken aynı zamanda hüzne ve öfkeye dair anlara da dalıyor. Bunu klişe olarak görmek mümkün olsa da denge kurmanın yaşamın anlamı olduğu vurgusu yapılıyor. Shrinking, sadece Jimmy ve Paul'un ötesine geçiyor ve bu durum onun için daha iyi oluyor. Tekliflerden hayati tehdit eden sağlık endişelerine, Shrinking 3. sezonundaki önemli anlar sadece Jimmy ve Paul'la alakalı değil. Sean, dizinin başlangıcında Jimmy'nin hastasıydı ama sonunda ailesi evinden atıldığı için havuz evine taşındı. Diğer herkes gibi o da yeni bir aile buldu ve bu ailenin desteği onun daha önce hayal bile edemediği bir yaşam kurmasına yardımcı oldu. Shrinking 2. sezonu güç ve affetme üzerineyken, 3. sezon sonların her zaman yeni başlangıç sualatan gibi eldiğini vurguluyor. Segel'ın How I Met Your Mother dizisindeki rol arkadaşı Cobie Smulders, Shrinking 3. sezonda bir tür meta biçiminde yer alıyor. Ancak bu durum, diğer karakterlerin hayatlarının ön plana çıkmasıyla daha etkileyici bir şekilde gözler önüne seriliyor. 2. sezonda Brian ve Charlie ebeveyn olmaya karar verdiler. Ancak bir bebeğin arkadaşlıklarını veya çocuğun doğum annesi Eva'nın hayatlarına etkisini düşünmekten korkuyorlar. Gabby'nin Damon Wayans Jr. tarafından canlandırılan Derek ile olan ilişkisi de umut ve korku kaynağı. Bu hikayeleri ilginç ve nihayetinde tatmin edici kılan şey, sorunları çözmek için buldukları aileye başvurmaları. Ağır bir gelecek ile yüzleşirken, Paul bu destekleyici hikaye kollarının çoğunda önemli bir rol üstleniyor. Ford'un bu performansla Emmy adaylığı kazanması şaşırtıcı değil.
O sevgi dolu bir huysuz, derin bir rehber ve isteksiz bir şekilde savunmasız bir dizi duygu arasında geçiş yaparken son derece başarılı. Çoğu karakter duygularını genellikle komik biçimlerde ifade ederken Paul'un yaklaşımı daha ince ve bu da Shrinking 3. sezonunun daha belirgin, büyük TV finali anlarıyla dengelenmesine yardımcı oluyor. Diziye bu kadar ilerlemiş izleyiciler için 3. sezon bekledikleri her şeyi sunuyor ve tüm bunları hak edilmiş gibi hissettiriyor. Harrison Ford ve Jason Segel artık gösterinin temelinde yer almıyor. Ancak dramanın harekete geçireni olmaya devam ediyor. 2025'te Shrinking setinden gelen haberlerde, Ford'un son sahneleri sırasında ekip ve oyuncuların gözyaşlarına boğulduğu söylendi. Bunun mantıklı olduğu anlaşılsa da, bu anların bahsedilen şekilde olması pek mümkün değil. Shrinking, rahatlıkla 4. bir sezon devam edebilir. Ancak bu çok farklı bir dizi olur. Artık bir hayat kurmaktan ya da yeniden inşa etmekten ziyade, tam anlamıyla yaşamaya odaklanmış durumda. Bu da karakterlerin birbirlerine yaptıkları etki sayesinde mümkün. Her şey değişir, her şey sona erer. Ancak aralarındaki bağlar bunlara dayanacak kadar güçlü. Hiçbiri daha az önemli değil, ancak bu durumun Jimmy ve Paul üzerindeki etkisi hala dramanın itici gücü. Paul'un bu rolde Ford'un en iyi performansı olabileceği sıklıkla konuşuluyor. Fakat Jimmy de Segel'ın en önemli işlerinden biri olabilir. Bu karakter, onun son dönem performanslarının bazı izlerini taşıyor. AMC'nin Dispatches from Elsewhere dizisinde olduğu gibi. Ama bu sefer sadece kendi cildinde rahatsız bir adam değil, diğer insanlara, hastalarından arkadaşlarına ve ailesine kadar iyi bir şekilde bakabiliyor. Jimmy'nin Shrinking 3. sezonu boyunca süreci kendisine özen göstermesi üzerine kurulu ve bu onun hikayesinin başından beri sürdürdüğü bir yolculuk. Tüm bunları daha dramatik hale getiren şey ise 1. sezonda Jimmy'nin yalnızca gelişim kaydedebiliyor olması. Paul'un Parkinson teşhisi her ikisinin hayatını nasıl etkiliyor, Shrinking 3. sezonunun merkezinde yer alıyor. Ancak bu durum beklenmedik şekillerde gelişiyor. Her biri diğerinden bir şeyler arıyor ve her zaman bunu elde edemiyorlar. Başlangıçta bir yas incelemesi olarak başlayan Shrinking, karakterlerin kendi ayaklarına nasıl dolaştığını araştırmaya geçiyor. Bu tür engeller yalnızca yardım alarak aşılabilir ki bu sadece Jimmy, Paul ve Gabby'nin sağladığı profesyonel yardım değil. İlk bölümdeki Mr. Rogers hakkındaki uygunsuz espriye rağmen dizinin insanların birbirlerine karşı bakım yükümlülüğü mesajını büyük veya küçük yollarla ifade edebileceğini anladığı söylenebilir. Shrinking'deki tutarlı temalardan biri korkuların üstesinden gelmek ve değişimin hem olumlu hem olumsuz genellikle bu korkuların kaynağı olmasıdır. 3. sezonda bu iki durumda yeterince yer alıyor ve izleyicilerin bu sevilen dizideki duygusal anlarla karşılaştıkları türden bir mizah ve hisle ele alınıyor. Hikayenin karakterleri gibi izleyiciler de Shrinking'in bitmesini ya da devam ederse farklı bir hikaye haline gelmesini istemiyor. İronik bir şekilde son 3 sezondur dizi izleyicileri bu tür bir durumu kabul etmeye hazırladı. Sadece bir televizyon programı hakkında değil. Eğlence, gerçek dünyadaki terapi, dostluk ya da aile ilişkilerinin yerini tutamaz. Ancak Shrinking en iyi haliyle insanları kendi hayatlarında bu değerleri takdir etmeye ilham verebilir. Mükemmel bir dizi değil veya mükemmel bir final sunmuyor. Ancak bu durum onun daha gerçekçi hissetmesini sağlıyor. Küçülme 3. sezonu dünya genelinde 28 Ocak Çarşamba günü 1 saatlik ilk bölümüyle Apple TV'de yayınlanacak. Bu bölümü her çarşamba 8 Nisan 2026'ya kadar bir yeni bölüm takip edecek.